Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi platin, paladyum ve Brent petrole bir bakalım. Öncelikle platinle başlayacağım. Platinde bakın şu alanda yatay bir bant içindeyiz. Aslında burada söyleyeceğimiz şey yukarıda 1010 üstünde hareketler görmediğimiz takdirde yükselişten, aşağıda da 938 altında kapanışlar almadığımız sürece düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Ancak şu yatay bandın en azından şu son itki hareketine baktığımızda 970-960 64 desteği çok önemli olacak. Bu bölge korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Dolayısıyla 1010'ların geçilme ihtimali güçlenir. Ancak 964 altında hareketler alacak olursak buradaki arz talep dengelenmesinden dolayı satışların 948-938 bölgesine kadar devam etmesini bekleriz. Bu tarz bir geri çekilme olacak olursa da 938 altı stoplu oldukça güzel bir alım fırsatı olacağını düşünürüm. Ancak burada gene düşük zaman dilimlerine inip bu bölgedeki arz talep değişimlerini takip edebiliyor olmamız gerekecek. Analiz güncelleyerek bu tarz hareketlerde ben gene yardımcı olmaya çalışacağım. Buradan paladyuma geçecek olursak bakın paladyumda da şu düşüşün maksimum tepkisini verdik ve tekrar satışa döndü piyasa, fakat bu sefer de 893'ten başlayan yükselişin %50 düzeltmesini yapıp tekrar yükselişe geçiyoruz. Ancak burada önemli olan destek bölgemiz aşağıda 935-926 bölgesi olacak. Bu destek bölgesi korunduğu sürece 893'ten başlayan yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve yukarıda tekrar 987'nin kırıldığı, her ne kadar yukarıda 1016-1000 bölgesinde bir ara direncimiz olsa da ana beklentimiz 1035'lere doğru hareketin devamı olur. Ancak aşağıda 926 kırıldığı takdirde bakın uzun zamandır takip ettiğimiz şu destek bölgesine doğru satışlar devam edecek ve burada da düşen dipleri takip ettiğimiz için alıcıların zayıf olduğunu, satıcıların güçlendiğini düşünürüz. Aynı zamanda geçmişte bu destek bölgesi çok fazla temas aldığı için burada alıcıların gene zayıflamış olabileceğini düşünür ve bu 885'in de kırıldığı bir süreç yaşayabiliriz. Dolayısıyla 926 altında dikkatli olmamız gerekiyor. En azından risk azaltarak bu süreci takip etmemiz gerekir. Ancak 926 korunduğu sürece bu yükseliş sürecini devam ettirme ihtimali gündemde olacak. Bugün farklı olarak bir de bakır analizi yapmak istiyorum. Bir arkadaşımızın ricası olmuştu. Şimdi bakırda aslında görünüm biraz karışık. Bakın burada bir çanak formasyonu oluşabileceği gibi bir çift tepe riski taşıyan bir bölgeye ulaşmış durumda. Yukarıda 5.16-5.10 direnci önemli olacak. Bu direncin kırılması minimum şu yükseklik kadar bir yükselişin gelme ihtimalini gündeme getirir. Bu da yaklaşık 6,5-7 dolarlara doğru burada yükselişin devamı görülebilir 5.16 üstüne yerleşirse. Bu bölgeyi kıramaz, tekrar satışa dönecek olursa bunun içinde şu son yükselişe baktığımızda 4.83'ün altında hareketler almamız gerekir. Bu tarz bir satış gelecek olursa bir düzeltme sürecine girdiğini düşünürüz. Elbette ki burada bir çift tepe riski var, fakat bu çanak formasyonunu fincan kulp formasyonuna da dönüştürebilir. Burada da minimum düzeltme sınırımızı takip edeceğiz. 4.74-4.66 bölgesi. Bu bölgede destek olarak çalışacak olursa çanak formasyonu fincan kulp formasyonuna dönüşür ve gene yukarıda 5.16'nın kırılmasıyla öncelikle kulp, sonrasında da şu büyük çanak yüksekliği kadar bir yükseliş gelebilir. Ancak şu an kritik bir bölgede olduğumuzu düşünüyorum. 5.16 üstüne atmadığı takdirde burada artık satışların devreye girmesi son derece normal olacak. O nedenle aslında güzel bir risk azaltma bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradan Brent petrole geçecek olursak bakın Brent petrolde de hatırlarsanız 71.40'ları takip ediyorduk. Kırılması durumunda bir tepki sürecine gireriz demiştik ve burada bir kanal hareketi başlattı ve 71.40'ların da üstünde tutunduğu bir süreci takip ediyoruz. Yukarıda minimum tepki bölgesi olarak takip edeceğimiz 73-15-74-20 bölgesi var. Burada 74-23 üstünde hareketler almaya başladığımızda tepkinin güçlendiğini düşünürüz ve 76-80-77 dolara kadar hareketin devamı beklenir. Burada gene geçmişte bakın şu direnç bölgesi önemli olacak demiştik. Aynı zamanda maksimum düzeltme sınırı 77-20 üstünde hareketler alacak olursak tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini söyleriz. 79-90-78 bölgesi
bölgesinde bir ara direnç bölgemiz olsa da 82,5'lara doğru yükselişin devamı beklenebilir. Ancak bunun için öncelikle bir 74 doların sonrasında da 77 doların üstüne yerleştiğini görmemiz gerekiyor. 77 dolar geçilmediği sürece de burada bir tepki sürecini yaşadık ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Ancak şu an için bir sorun yok. Tepki sürecini takip etmeye devam edeceğiz. Evet, platin, paladyum ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.